dostlar, bu ne işe yarıyor? Bunu size anlatacağım. Bu hani şu şekil üstüne bir kapak geliyor. Böyle. Bu altta pislik doldurma hazinesi. Yani böyle şey kutu var ya. Odur. Burada pislik dolduruluyor. İnsanlar da buradan çıkarıyor. Bunu alıyor. Pisliği de döküyor. Hani bu saçlar falan içinde birikiyor ya. Bu o kutuda birikiyor. İşte bu da bu şekilde takılıyor. Böyle. Ondan sonra biz buraya böyle büyük bir bant atacağız. Şu kenardaki şu sızıntılar var ya, hani böyle delikler falan var böyle etrafında, her tarafta. Bunların aralarını kapatmak için güzelce buraya izolasyon çekeceğiz. Daha doğrusu banyonun her tarafından çekeceğiz. Şimdi dostlar, daha yeni gördüğünüz elektrik süpürgesinin güzelce tozlarını aldık. Böyle her tarafı. Tabi hani geçen videolarda dedim ya, ne kadar süpürseniz, ne kadar elektrik süpürgesiyle alsanız bu şaplarda toz daha kalıyor. Şimdi biz bunu dediğimiz hani bu toz astarıyla bunu güzelce yerlerde bunu süreceğiz. Ondan sonra su izolasyonunu yeni yapacağız. Aynı böyle. Buralar komple hepsini güzelce astarı sürdük. Toz için. Bu kuruma süresi böyle bir 10 dakika falan. 10 dakika sonra artık hani işlem görebilirsiniz. Arkadaşlar işte bu. Bunu bu şekil şu yaklaştır. Şuraları çekiyor. Şuraları böyle komple kapatacak. Bu şekil. Hiçbir yerde hava almayacağı şekilde bütün delikler kapanıyor. Ondan sonra biz bunu izolasyonla kapatıyoruz. Bazı bölgelerde bakın biz buraya mozaik yapacağız ya. Hani bakın oynama var. Hani şu uç köşelerde bazen bunda akıntı var. Ama bakın şurada akıntı yok. Burada akıntı olmadığı için bak ters gitmiş. Ters gitmiş yani o, yani şöyle bu tam ters gitmemiş ya. Yani böyle köşelerde de falan düşük oluyor. Biz buralarda hepsini dolduracağız ve güzel yapacağız. Yani her taraftan böyle akıntı gelecek şekilde ayarlayacağız. Bunu nasıl yapmışlarız ona göstereyim hemen.
Şimdi arkadaşlar gördünüz, bandı hepsini şu su giderinin etrafına hepsini yapıştırdık. Güzelce izolasyonu da yaptık. Sonra ve bu kuruduktan sonra ikinci sefer de çekeceğiz. Güzelce hem de dipleri de hepsini de vuracağız ki sağlam olsun. Yani ikinci sefer olursa çok kaliteli bir iş olmuş oluyor. Bazıları da yorumda yazıyor, yani bu işi yani resmen çok basitmiş gibi görüyor. Bu su izolasyonu basit değil. Sen bunu sağlam tutman lazım. Fayans yardımcısı gün arada derzler çatlama yaptığı zaman su kaçırdığı zaman aşağıya iner. Ondan sonra bütün banyoya yayılır yerde. Ondan sonra hiç iyi olmaz, fayanslar hepsi kalkar. Çatlamaktan su çıktı, su yukarıya doğru çıkıyorsa sen suyu görüyorsun. Hemen müdahale edebiliyorsun. Ondan sonra yani bir tanesi yazmış diyor fırçayla vur diyor. Abici biz boyacı değiliz ki, biz boya mı yapacağız yere? Yani bak şu tarakla vurman lazım yani birkaç milim, yani hiç olmasa 3-4 milim şey olması lazım, yani kalınlık olacak ki işlemi görsün yani, gerçekten işe yarasın. Boya gibi yapma kabuk oluyor ya, kabuk. Sadece bunu sağlam bir şekilde biz bunu yapacağız. Yani o arkadaşı eleştirmiyoruz. Sadece hani böyle bilsin diye söylemek istiyorum. Tamam. Bir de Cengiz abi bunu yapmadan önce tabana da grundig yapıyoruz. Doğru değil mi? Ha, onu video öncesinde gördü zaten. Herkese orada okay. gösterdim. Zaten o su astarını, toz astarını vuracaksın ki bu yere iyice bir kontak olsun, yani iyice yere yapışsın. Çünkü yerde hiçbir toz olmaması lazım ki biz bunu yaptığımız zaman iyice yere yapışacak. Hani bu iş sıradan değil. Yani bunu gerçekten bastırarak söylemek istiyorum. Basit alınacak bir durum değil yani. Bu gerçekten olması gereken bir işlem. Dostlar güzelce izolasyonu çektik her yere. Böyle hiç hava almayacak şekilde. İnşallah bu kuruduktan sonra biz ikinci seferi daha çekeceğiz. Şimdi dostlar, bütün işlemleri gördünüz. Bugün de ikinci gün. Biz buraya ikinci seferi çekeceğiz. Bu birinci seferde kurudu. İkinci seferi de çekeceğiz. Yaklaştınız. Üstten çekiyorum abi. Üstten çek arkadaşlar yeni göstermiş. Cengiz Usta bu aptiktonu dişli taraktan önce yapmazsak olmaz değil mi? Yok olmaz. Niçin bunu önce dişli tarakla yapıyoruz, onu da anlatabilir misin abi? Ya şimdi bir limit var. Evet. Yani kalınlık var. O kalınlığa ulaşmamız lazım. Yani böyle Evet. 4-5 milim. Aha, bir de arada hava girmemesi için, doğru değil mi Cengiz abi? Tabii. Tamamıyla kapansın diye. He, iyice kapansın. İyice yesin diye. Evet, iyice yedirmeniz lazım.
Şimdi arkadaşlar burada biz yer köşebentini taktık. Silikonla yapıştırdık. Ondan sonra bu izolasyonu da bu şekil onun üzerine doğru vuruyoruz. Yani buradan bile hava almasın, yani bir yere su kaçağı olmasın. Böyle güzelce her tarafından sürün, böyle bulayın iyice. Yakından göster. Du sollst Firma anrufen. Bakın. Şimdi arkadaşlar bütün duvarları bitirdik. Yeri de şimdi yeri seramiğini de yapacağız. İşte arkadaş dersi dolgusunu yapan kişi biraz yerleri kirletmiş. Kusura bakmayın. Önce 30-60 seramiği döşeceğiz. Ondan sonra mozaik yapımını da ilerleyen videonun zamanında göreceksiniz. Şimdi şuradan yaklaşık yani şu bölümden yerden 2,5 santim seramiği içeriye koyacağız. Niye? Çünkü buraya cam böyle oturacak, cam bunun önünde bile sıfır duracak. Onun için 2,5 santim seramiği içeriye doğru alıyoruz ve üstüne otursun diye. Evet arkadaşlar, bu da su gideri. Şimdi bunu bundan niye böyle hepsi ayrı var? Bir de şu plastik. Şu delik hani şey var ya, su gideri. Ne kadar aşağıdaysa siz ona göre bunları kesiyorsunuz. Öyle montajını yapıyorsunuz. Biz bunu 2 santim kestik. Aynı böyle şey oturttuk. İspiralla normal fayansçı ispirali de kesebiliyorsunuz. Bu da böyle üstüne gelecek. Şimdi mozaik yapıştıralım. Şimdi dostlar
Niye 1 santimlik tarakla çekiyorum ben burayı? Altılı tarak çeksem fayans harcının yetersiz olduğuna inanıyorum. Çünkü hani burada sıcak su, bir sürü su falan hepsi gelecek. Bir sefer mozaiklere ders çok olduğu için ufak kaşmada bir sefer hani fayans mozaik yerinden oynanmasın, bol bol harçlı olsun. Onun için şey yaptık. Hani birli tarafla çekiyoruz. Ama ben karar verdim. Dedim ki rahat şey olsun, güçlü olsun. Mozaik yaparken de bununla yaptım. Hani bu düzeltiyor, bu hani ders veriyorlar ya, bu onun aparatı. Evet dostlar, video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Bir banyoda baştan sona kadar ne yapılması lazım ki hepsini size gösterdik. Hani izolasyonu 2 sefer çektik, mozaiki yaptık, 30-60 seramiği döşedik. Ne olması gerekirse hepsini size gösterdik. Video bu kadardır. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı hiç unutmayın. Yani sizden ricam lütfen bu kanalı 50.000 yapalım. 50.000 abonemiz olsun. İnşallah olur. Herkes Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.